Merhabalar. Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta kentlerin başkanlarını ve çocukları ele alacağız. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız yolculuğa bu hafta Ayşegül'le çıktık. Gördünüz ve bakalım nerelere gideceğiz. Çok kalabalık bir ekipleyiz bugün. Gördünüz Ayşegül buradaydı. Çok kıymetli bir reflektörcümüz var. Sevgili Şiar kariyerinin zirvesinde ışıkçılığımızı yapıyor. Burçak, Nilgün, Burkay zaten buradalar. Tam da bayram gününe yakışan bir programla, çünkü 23 Nisan'da yayına giriyor biliyorsunuz programımız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla kutlamayı tercih etmiyoruz. Şöyle bir hayalim var benim. Hani gerçekten belediye başkanı koltuğuna oturtuyorlar ya çocukları. Tam tersi yapılsa mesela çocuk bayramında belediye başkanları çocukların çektiklerini çekseler gibi bir hayalim var. Onlar gitseler, bütün gün derse girseler, ondan sonra böyle gösteremiyoruz ama Burkay onu kurar, kırık dökük çocuk parklarında oynamaya çalışsalar da bu işi biraz değiştirsek. Yani bir günlüğüne başkan olan bir çocuk değil de bir günlüğüne çocuk olan belediye başkanı olsa, neyse ona daha sonra gireceğiz ama önce belediye başkanları demişken belediye başkanlarından devam edelim. 30 Mart'taki Cities Today web sayfasında bir yazı dikkatimi çekti. 22 Mart'ta bir açık oturum yapılmış ve bu açık oturumda yuvarlak masada 2 tane Amerika Birleşik Devletleri'nden belediye başkanı katılmış. Birisi Regina Romero, ki bu Arizona'daki ilk belediye meclis üyesi, Latina belediye meclis üyesi ve ilk belediye başkanı, ilk kadın belediye başkanı, ve Chauvin Peterson Howard da Mount Vermon'un ilk belediye başkanı. Bunlar, bu iki belediye başkanı kadın belediye başkanlığının tecrübelerini aktarmışlar. Çok güzel bir benzetme yapmışlar. Sırf bu benzetmeyi sizlerle paylaşabilmek için aldık bu haftaki rasathaneye. Kadın belediye başkanı olmak Ginger Rogers'ın dans etmesine benzer diyorlar. Çünkü Ginger Rogers'ın öyle bir lafı varmış. Partneri Fred Astaire'in yaptığı her şeyi yapıyorum ama geri geri yapıyorum ve topuklu ayakkabılar üzerinde yapıyorum diye tarif ediyormuş. Tam da kadın belediye başkanları da bütün erkek belediye başkanlarının yaptıklarını geri geriye ve topuklu ayakkabılar üzerinde yapmaya çalışıyorlar. Büyük iş, çünkü bir yandan bütün o belediye başkanlarının bildiğimiz görevlerini yerine getiriyorlar. Bir yandan da her defasında bilgilerini, becerilerini, deneyimlerini ispat etmek zorunda kalıyorlar. Yani bir belediye başkanı normalde erkekse hiç kimse onu sorgulamazken bir kadın o koltuğa oturduğunda her seferinde onun deneyimi, bilgisi, becerisi, zekası her seferinde masaya yatırılıyor. Dahası bu kadınların kendi aralarındaki ilişki de hemen dikkat çekiyor. Efendim işte iki erkek kavga ettiğinde, fikir ayrılığı yaşadığında bu politik bir tartışma olarak algılanabilirken iki kadın arasında yaşanan bir fikir ayrılığının bir didişme olarak ifade edildiğini söylüyorlar. Kadın belediye başkanı, tabii orası Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de hiç öyle şeyler yok. Kadın belediye başkanları yazık Amerikalı benzerlerinin yaşadıklarını yaşamıyorlar, çünkü biz çok daha demokratik bir ülkeyiz tabii yerseniz. Dahası çok güzel bir şey söylüyor belediye başkanlarından biri. Bizim belediye başkanlığı koltuğuna oturmamız, yani bu kapıdan içeri girmemiz yetmez. Bizim bu kapıyı bizden sonra gelecek kadın başkanlar için de, kadın siyasetçiler için de açık tutmak gibi bir derdimiz var diyor. Yani erkek belediye başkanlarının böyle bir şey olmadığı gibi 3 katmanlı bir hale geliyoruz. Kadın bir siyasetçi, daha fazla kadının da siyasete atılması için bir mücadele veriyor aynı zamanda. Hoş bir yazı, YouTube linkini de veririz. Hepsini de izlemek isterseniz oraya başvurabilirsiniz. Başkanlar demişken yine bir kadın başkandan devam edelim. Olha Sukhenho. Adını duydunuz mu bilmiyorum. Ben duymamıştım. Kendisi Kiev'in hemen doğusundaki Motizihin Belediyesi'nin başkanıymış. Fakat Rus işgali, Rus askerlerin işgalinden sonra şehrini terk etmemiş ve sonunda işgal çekildikten sonra oğlu ve kocasıyla birlikte öldürüldüğünü anlamışlar. Bir tören yapılmış, anılmış. Guardian'ın 16 Nisan sayısı tam da bu Ukraynalı belediye başkanlarının yaşadığı ikilemi konu ediyor. Yani Rus askerleri ilerlerken şehri terk etmek mi, şehirde kalmak mı, işbirliği yapmak mı, yoksa yakından bazı o direnişi örgütlemeye çalışmak mı? Biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bu süreçteki tavrı, çıkışları, duruşu bütün Ukrayna'nın direnişinin anahtarı olarak görülüyor. Acaba bu Cumhurbaşkanı'nın rolünü yerelde oynayanlar var mı diye devam ediyor ve bir takım örnekler veriyor. Yani kaçmak zorunda kalan
kalan ve hayatını kaybeden, hemen yanı başındaki bir köyden oradaki direnişi yöneten enteresan. Bu şu açıdan da ilginç geldi bana. Bir belediye başkanının bu örnekte yaşadığı ikilem sadece düşman ordularının işgali altında da olmayabilir. Her zaman sizin kamu kaynaklarınızı işgal eden güçler böyle organize, üniformalı, yabancı güçler olmuyor. Tam da yaşadığımız şehirler başka tür işgallerin, başka tür tehditlerin de konusu olabiliyor. Orada da işte belediye başkanlarına o işgalle, o saldırıyla nasıl mücadele ettiğini sormak geliyor benim de aklıma. Yani gerçekten zorlu şartlarda mücadele ediyorlar. Çok örgütlü güçlerle, çok tehlikeli güçlerle mücadele ediyorlar. Bunlarla işbirliği mi yapıyorlar? Yoksa bunlarla Don Kişotça kendileri mi mücadele etmeye çalışıyorlar? Yoksa tam da buradaki direnişte olduğu gibi bir takım kamuoyunu, halkı örgütleyerek o işgalci, saldırgan güçlere, örgütlere karşı bir mücadele mi yönetiyorlar? Bu çok ayrı bir konu ama nedense böyle bir şey aklıma geldi. Ve sadece tabii ki bu dediğimiz örgütlü güçlerle olan bir mücadele değil, iklim savaşı yürüyor. İklim krizine karşı verilen savaşta da yine belediye başkanlarının rolünün çok önemli olduğunu geçen hafta öğrendik. Çünkü Birleşmiş Milletler ay başında, Nisan başında çok ayrıntılı bir iklim raporu yayınladı. 278 bilim insanının 65 ülkeden ve 18 bin araştırma objesiyle birlikte hazırladığı bir rapor. 3000 sayfaya yakın bir rapor. Çok ayrıntılı. Bütün dünyadan ve o metne göre, rapora göre bu iklim krizine karşı verilen mücadelenin ana cephelerinden biri de kentler. Çünkü bütün dünyanın karbon emisyonunun %68 ile %72 arasını kentlerde üretiyoruz ve Paris Sözleşmesi'nin o umut ettiğimiz amacına ulaşması kentlerde bitiyor. Kentlerde belediye başkanlarının yönetiminde olduğu için iklim krizine karşı verilen mücadelenin de hadi diyelim başkomutanları yine belediye başkanları. Rapor buna yönelik olarak yani belediye başkanlarının oynayabileceği role dair de bir takım ipuçları veriyor. Yani bu parçalı kentlerden yani bir yerde sanayi, bir yerde ticaret, bir yerde konut gibi parçalanmış kent morfolojisine mücadele etmek, araç kullanmayı azaltmayı, araç kullanımını azaltacak tedbirler almak, işte hem toplu taşıma hem alternatif ulaşım yolları, mikro mobilite uygulamaları, 15 dakika kentleri gibi kent modellerini hayata geçirmek, mevcut bina stoğunun yeniden işlevlendirilmesini, iyileştirilmesini ve değerlendirilmesi üzerine kafa yormak gibi bir yol haritası çiziyor rapor. Ve burada bir başka boyutta bu mücadeleyi verirken kentlerin, yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası özellikle Avrupa Birliği fonlarına ulaşımı konu ediliyor. Bu iklim krizine verilen mücadelenin yani kentsel mücadelenin bir başka boyutunu da Reasons to be Cheerful sitesinde gördüm. Umutlu olmak için sebepler. Orada Galler'de 2016'dan beri Gelecek Nesiller Müdürlüğü'nün kurulduğunu öğreniyoruz. Yani burada müdürlük diyorum ama komisyoner, yani onu nasıl çeviririz bilemedim. Böyle bir danışman, müşavir, müsteşar bilemiyorum tam olarak. Ve orada Sophie Howe adlı bu hanımefendinin rolü Galler'de gündemde olan kamu politikalarını, bu altyapı olabilir, yatırım olabilir, bir takım planlama olabilir. Onların her seferinde gelecek nesillere bunun ne ifade edeceğinin değerlendirmesini yapmak gibi bir görev biçilmiş. Yani siz o anda o beklentilere, tercihlere, isteklere yönelik bir politika hayata geçiriyorsunuz ve ondan sonra Sofya Hanım geliyor, durun diyor. Bunun gelecek nesiller için ne ifade ettiği üzerine de araştırmalar yapıyor, bir takım projeksiyonlar yapıyor ve kendi katkısını sunuyor. Tabii ki bir yaptırımı yok ama bir takım örnekler var. Yani çok önemli bir karayolu projesi mesela onun masasına gelmiş. Onun verdiği olumsuz görüşten sonra bundan vazgeçilmiş. Hatta Galler'de artık yol, otoban yatırımı yapılmasının bile artık çok zor olduğunu söylüyor. Galler'deki bu modelin Avrupa Birliği'ne genişlemesi, hatta Birleşmiş Milletler nezdinde bile gelecek nesiller biriminin kurulması planlanıyormuş. Gelecek nesillerden bahsetmişken bugünün çocuklarına bir duralım. Yani 23 Nisan'da o kadar da çocuk içeriğimiz olsun. Daha önce konuştuk gerçi bunu. Çocuk dostu kentleri, hatta hatırlarsanız Mekanda Adalet Derneği'nin harika belgeselini 95 santimi o mega kentin minik yurttaşları filmini de konuşmuştuk. Onun linkini tekrar koyalım. Bu sefer belgesel gibi Netflix'e geçelim. Çünkü 11 Nisan'da Slate'te bir haber okudum.
Meğersem Japonya'da 30 yıldan beri devam eden bir dizi varmış. Dizideki hikaye şu: 10'ar dakikalık bölümler. 2-3 yaşındaki çocukların tek başına yaşadığı maceraları anlatıyorlar. Yani işte sokakta oynuyor, bakkala gidiyor, pazara çıkıyor, evde tek başına bir şey yapıyor, sokaklarda karşıdan karşıya geçiriyor ve tek başına uzaktan onu izliyorlar. Ve bu şimdi Netflix'te, Türkiye'de de vizyonda. Bu Old Enough, yani yeterince büyümüş adlı dizi de o 30 yıl önce oynayan ebeveynlerin çocukları oynuyormuş şimdi. Gerçekten çok önemli. Bunu böyle bir Netflix reklamı yapmak için söylemiyorum. Çünkü bu slate'deki tartışma bunun ne kadar kentle ilişkili olduğunun altını çiziyor. Çünkü diyor ki yani benzer bir projeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapsak o ebeveynler hakkında soruşturma açılır, o çocuklar koruma altına alınır. Siz nasıl olur da bu kentlerde bu çocukları sokağa tek başına bırakırsınız diye. Türkiye'de bir soruşturma açılmaz. O konuda rahatız. Yani rahat yapabiliriz ama ne trajediler doğar onu bilemiyoruz. Yani bu halimizle bizim yaşadığımız tehditleri düşünün. Bir de 2-3 yaşındaki çocukların sokaklarda yaşadıklarını düşünün. Gerçekten o bir kentsel belgesel olmaz da başka tür bir Survivor olur sanırım. O tartışmada bu çocukların kentte yalnız başına yapabiliyor olmalarının sebebi onların daha zeki, daha erken olgunlaşmış olmaları değil. O kentlerin buna müsaade ediyor olmalarının altı çiziliyor. Yani işte az araç, kaldırımsız, yayaya saygılı sürücüler, hatta yol kenarında park etmek de yasakmış. Böylece karşıdan karşıya geçerken sağınızı solunuzu daha çok görebiliyorsunuz. Hız limitleri daha düşük ve her yerde kavşak var ve bütün sürücüler bunlara saygılı. İnsanlar birbirleriyle ilgili, yani o çocuklara ilk öğretilen oymuş. Gördüğünüzde hemen selam verin, hemen gülümseyin diye. Böyle de bakınca bütün o bir mahalle gibi kurgulanan, yani çocuğun ihtiyaçlarını görebileceği, hatta ailelerin ihtiyaçlarını görebileceği bütün esnafları da o mahalleye koyduğunuzda, bunu Japonlar geleneksel olarak yapıyorlar. Şimdi Paris'te yapınca 15 dakikalık şehir oluyor. Daha başka bir model gibi görünüyor ama anladığımız Japonya'da bu çok eskiden beri var. Bu işte bu köyümsü mahalleler deniyor buna. Hani beşeri olarak değil, her şeye yeter anlamında. Hem de onun bir takım araçlara değil de yayalara verilen üstünlük, gösterilen saygıyla işte bu program çekilebiliyor. Bloomberg bir kampanya başlatmış. Türkiye'den de belki fotoğraf gönderen olur diye sizlerle paylaşmak istedim. Bu pandemi sonrasında hayat normale dönerken, dönmediyse daha sizin için, kentlere olan bakışımızın değiştiğini veya kentlerin kendisinin değiştiğinden hareketle Bloomberg bir çağrı yapmış ve insanlara kentlerinden, çevrelerinden fotoğraf çekip göndermelerini, öyle alelade fotoğraflar, köşesi, oradaki görmediğiniz bir duvar, yeni bir ağaç, yeni bir şehir mobilyası, bütün bunları çekip kentinize dair bir form var. Onun linkini alta koyarız. Gönderirseniz Bloomberg bunu yayınlıyormuş diyelim ve bu haftaki programı da yine kitap kokusuyla bitirelim. Çünkü geçen haftaki Kent Kokuları programının altına sevgili Hakan Yücel, Ali Ergur'un Kokular, Anılar, İmgeler, Yitik Bir Sanayi İstanbul'u Çağrışımı adlı makalesini hatırlattı. Keşke o bölümde koysaydık. Dahası o kitabı koymamız gerekirdi. Çünkü Nilgün Tutal editörlüğünde 2019 yılında Varlık Yayınlarından çıkmış Kent kitabı. İçindeki kentlerin dönüşümü, hatırlattıkları, tekinsizlikleri, alternatif sesleri gibi gerçekten tam da rasathanenin ağzına layık bir programmış. Dahası bunlar bu kentin bu izini sürerken doktora, yüksek lisans öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanmış. Hemen sipariş verdik. Gelir gelmez daha ayrıntılı bir şekilde üzerinde konuşuruz. Ve artık müsaade isteyelim. Gerçekten de bir bayram gününe yakışan şenlikli bir program yaptık. Sevgili Ayşegül'ümüzle açtık. Daha ne olabilirdi? Ve bu vesileyle içindeki çocuğu öldürmeyen herkesin bayramını kutlamış olalım. Hoşça kalın. Takip ışığı istiyorum ama, tamam mı? Ben gittikçe hani Netflix demişken hani takip edecekti. Lütfen Burkay Bey rica ediyorum. Bir sonraki programda daha mahir bir ışıkçı lütfen. Ya bu ne ya? Bütün şeyim gitti ya. Işığım söndü yani. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne siz de hoş geldiniz. Bu hafta kentlerin başkanlarını ve çocukları izliyoruz. Ele alıyoruz. Hepsini uyduruyoruz.
Allah'ım ya bir toparlayamadık. Efendim teşekkür ediyorum. Ben de size. Çok güzeldi.